arkadaşlar, Hamarat Bebek YouTube kanalıma hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere ajur desenli 1 yaş bebeklerimiz için uygun olan bu güzel şirin yeleğin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Yeleğimizin yapımı için Kartago Baby One kullandım arkadaşlar. Toplamda 1,5 yumak kullandım ve renk numaram K154. Aynı renkle yapmak isteyen arkadaşlar için 3,5 numara şiş ile hazırladım ve 5 adet düğme kullandım arkadaşlar. Yeleğimizin boyu toplamda 31 santim. En uzunluğumuz ise 29 santim uzunluğunda. Oldukça kullanışlı, yapımı kolay ve zevkli bir çalışma oldu. Daha büyük çalışmak isteyen arkadaşlar için roba artırım sayısını ben 4 kez olmak üzere 16 kez arttırdım. Bir 4 kez daha bu üçlü ajurdan yaparak 20'ye ulaşabilirsiniz. 2-2,5 yaş bebeklerimiz için uygun olacaktır. Boy uzunluğumuzu ise ben toplamda 3 kez model çalıştım. 4. modeli de çalıştığınızda rahatlıkla 2-2,5 yaş bebeklerimiz için uygun bir yelek çalışmış olacaksınız. Detaylı anlatımına dilerseniz başlayalım. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar, artık yeleğimizi anlatmaya başlayabiliriz. Şişime toplamda 78 ilmek taktım arkadaşlar ve bu 78 ilmeğimizi 5 sıradan oluşacak şekilde haroşalarımızı ördüm. Sağ yana gelecek şekilde bu sıramızda, yani 6. sıramızda 1. ilkebimizi açacağız ve her 12 diş haroşa arayla 13. sıramıza başlarken 5 kez olmak üzere ilkevlerimizi açmaya devam edeceğiz örgümüzde. Peki ayrımlarını nasıl yapacağız? Şimdi hem roba ayrımı yapacağız örgümüzde, hem de biraz yaka düşürmesi yapacağız. Yakamızın daha geniş ve esnek düşmesi için. Şimdi bu çalışmamıza başlayalım. Robamız bittikten sonra da model kurulumunu yapacağız. Şimdi ipimi alıyorum. Baştan kenar patlarım için 7 ilmek haroşalarımı örüyorum. 4, 5, 6, 7. 8. ilmeğimden itibaren düz örmeye başlıyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmeğimizi ilk yanımız için örmüş olduk. Bir kez ajurum için dolamamı yapıyorum. Bir ilmek düzümü örüyorum. Tekrar dolamamı yapıyorum ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmek kol için düzlerimi ördüm. Bir kez doladım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar doladım. Ve şimdi 22 ilmek arka bedenim için örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir kez şişime doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar dolamamı yapıyorum ve diğer kolum için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. Şimdi diğer yanımıza başlayacağız. Yalnız burada yaka düşürmesi yapacağız. Bir kez doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir kez daha doluyorum. Burada 2, normalde 8 ilmekten sonra arkadaşlar 2, 4, 6, 7. Bu 7 ilmek benim yan patlarım için. Şu kısımda yaka düşürmesi yapacağız. Bunun için 2 ilmeğimi örüyorum. Geriye kalan 5 ilmeğimi örmeden geri dönüyorum. Düzlerim için 5 ilmeğimi örmeden geri dönüyorum. Şimdi ilk ilmeğimi
örmeden biraz da sıkı bir şekilde alıyorum, arada bir boşluk oluşmasın diye. Diğer yanımdaki ajurlarımı örüp 2 ilmek ters örene kadar devam ediyorum. Ters örüyoruz arka bedenimizde. Yalnız sol yanımızdan 2 ilmek ters ördükten sonra başa kadar ilerlemeyeceğiz. 2 ilmek ters ördükten sonra tekrardan yaka düşürmesi için dönüşümüzü yapacağız. Evet, diğer yanımıza geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ajur yapmış olduğumuz, artırma yapmış olduğumuz kısım. Ortadaki bir ilmeğimizi ördük, kenardaki artırmamızı ördük. 2 ilmek daha ters örüyorum ve 2 4 6 7 ilmekten sonraki düzlerimi örmeden örgümde geriye dönüş sağlıyorum. Her seferinde ikişerli olarak birkaç sıra dönüş sağlayacağız ve yakamız biraz daha açık bir şekilde durmuş olacak. Bu 2 ilmeğin birini örmeden aldım. Şu arada bir boşluk oluşmasın diye. Takip eden 2 düzümü de aldıktan sonra özür diliyorum. Buradaki V'lerimiz, yani ajurlarımız V şeklinde açılacak. Bunun için arkadaşlar artırmalarımızı her seferinde ajurun sağ ve soluna kaydırarak yapacağız. Yani 2 ilmek tersimi ördükten sonra dönüşte 2 ilmek düzümü ördüm. Burada bir kez dolamamı yapıyorum. Bu kez ajur ortası 1 değil 3'e çıkmış oldu. 3 düzümü ördükten sonra tekrar doluyorum. Ve yine ortada 11 ilmek kolum için düzlerimi örüyorum. 4-4 V şeklinde açılım yaparak toplamda 16 kez artırma yapacağız. Bakın gördüğünüz bir önceki sırada artırma yapmış olduğum ajurlarım. Bunun sağında ve solunda artırma yapıyorum. Doluyorum. Ortada 3 ilmek düzümü örüyorum. Tekrar doluyorum. Kolum için yine 22 ilmeğimi örüyorum. Bakın gördüğünüz gibi bir ilmeğin sağında ve solunda bir önceki sıra artırma yaptım. Şimdi bu artırmaların yine sağında ve solunda yaparak ortada 3 ilmeğim olması gerekiyor. Doladım. 3 ilmek düzümü ördüm. Tekrar doladım. Ve şimdi diğer yanıma doğru ilerliyorum. Ve yine ajurlarımı yapıyorum. 3 düzümü örüyorum. Tekrar ajurma yapıyorum ve bakın. Birinci düzüm, ikinci düzüm, evet, ikinci düzüm. Şimdi yanındaki 2 ilmeği de alıyorum. Gördüğünüz gibi ve dönüyorum. Şimdi tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra diğer başımız için de aynı işlemi yapıyorum. Terslerimi örmeye devam ediyorum. Yine 2 ilmek ters ördükten sonra başa kadar ilerlemeyeceğim. Biz önceki sıradan 2 ilmek fazla ters öreceğim ve tekrar dönüşümü sağlayacağım. Evet, yine sıramızın başına geldik. Bakın arkadaşlar, ajurlarımın terslerini ördükten sonra bir önceki sıradaki 2 ilmek tersimi örüyorum. 2 ilmek ters de fazladan örüyorum. Geriye kalan ilmeklerimi örmeden düzlerimi tekrar dönüşümü sağlıyorum burada birkaç kere bu işlemi yaptığımızda yakamız daha açık ve esnek duracaktır. Şimdi yine 2 ilmeğimi örmeden aldıktan sonra 1 2 3 düzümü ördüm. Bir kez doladım. Bu kez ajurumun ortası 3 değil 5'e çıktı. 5 ilmek düzümü örüyorum ve sağ yanımdan ve sol yanından artırmalarıma devam ediyorum. Bu artırmamızın 3. sırası. Her seferinde yine aynı işlemi yapacağım.
Bakın yine 11 ilmeğimi ördüğümde ajurlarım sağ ve sola kayıyor. Bir kez doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düzümü ördüm, doladım ve diğer arka bedenimizi artırmasına doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar, artırmalarımızı yapmaya devam ettik ve yine dönüş yapacağımız kısımdayız. Son düzümü ördükten sonra 2 ilmek daha örüyorum arkadaşlar ve tekrar örgümüzde geriye doğru dönüyorum. Böylelikle dönüşlerimizi fazlalaştırmış olarak yaka düşürmemizi yapmış olduk. Şimdi tekrardan arka kısmımızda terslerimizi örüyorum ta ki dönüş yapacağım bu 2 ilmeklik şu kısma gelene kadar. Bu kez yine örgüme 2 ilmek daha dahil ederek dönüşümü sağlayacağım. Evet arkadaşlar, yine dönüş yapacağımız yere kadar geldik. Terslerimi ördüm ajurlarımdan. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tersimi ördükten sonra bu kısımdan 2 ilmeğimi daha dahil ediyorum örgüme arkadaşlar. Ve tekrar dönüşümü sağlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra düzlerimi örüyorum ve şimdi bakıyorum. 1, 2, 3 kez ajurumuzu çalışmışız. Delikli kısmımızda ortamızdaki ilmek sayımız bu kez kaça çıkmış oldu? 7'ye çıkmış oldu. Burada doluyorum. Ortadaki 3, 4, 5, 6, 7 düzümü ördükten sonra tekrar doluyorum. Ve ilk ajurlu kısmımızı tamamlamış olacağız. Yani robamızın artırmasının birinci kısmını tamamlamış olacağız. Bu sıramızla birlikte bir sonraki sırada birinci sıramıza yeniden dönüş sağlıyoruz. Şimdi yine doladım, 7 ilmek düz ördüm, doladım, arka bedene geçiş sağladım. Evet, son artırma kısmımıza da geldik. Doladım ve tekrardan dönüş yapacağım kısma başlayacağım. 3, 6. Evet arkadaşlar, bu ilmeğimi de aldıktan sonra son kez dönüyorum. Geriye 3, 6, 7. Bir sonraki sırada 7 ilmeğimin hepsini birlikte öreceğim örgümde. Son kez dönüşümü sağlayıp yaka düşürmemizi yapmış olduk. İkinci kısma başladığımızda artık örgümüz için ikinci artırma model kısmımıza da başlamış oluyoruz. Evet, bu kısımda da yine başa kadar geldiğimizde son dönüşümüzü yaptık arkadaşlar. Yakamız biraz daha açık ve oval şekilde bu çalışmanın üzerine daha açık duracaktır. Şimdi ipimi son dönüşüm olarak bu 7 ilmeklik kısmımı diğer baş için bir sonraki sırada tamamını öreceğim. Diğer başımızı şimdi bütün ilmeklerimizi örerek ilerliyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar örerek ilerleyeceğiz ama hem diğer başımızda ilik evi açacağız. Birinci ilik evimizi oluşturmuş olacağız. Hem de ajur çalışmamızın ikinci kısmına başlamış olacağız. Şimdi ikinci kısmımız için ne yapıyoruz? Bakın 1, 2, 3, 4 kez sağa doğru ajurma yaptığıma göre ortadaki bu bir ilmeklik düzümü sabit alıyorum ve 4 ilmek düzümü bu ilmeğime yaklaşırken örüyorum. Tekrar şu ilk kısma başlamış oluyoruz. Ortadaki bir ilmeklik bu düz kısmımın sağına ve soluna artırmalarımı yapıyorum. İkinci V şeklimizi kurmuş oluyoruz.
Yine ikinci kez aradaki düzlerimi ördükten sonra bakın bakıyorum. Ortada bir ilmek düzüm var. Bu düzümün sağına ve soluna artırmalarımı birer kez yapıyorum. Ve tekrardan diğer ajurlu kısmıma gidiyorum. Bakın ortadaki bir ilmek düzümünü yine baz aldım. Sağına bir düz örüyorum ve soluna dolamamı yapıyorum ve bu şekilde örgümde ilerliyorum. Bu kez dediğim gibi başa kadar öreceğim örgümü. Son ajurumu da yaptım yine. Ve bu kez ne yapıyordum arkadaşlar? Tüm ilmeklerimi örmem gerekiyor. 7 ilmeklik haroşamızı da örerek başa kadar ilerlemiş olduk. Bakalım örgümüzde son haline. İkinci ajurlu kısmımıza başladık. Gördüğünüz gibi birinci V'mizi tamamladık. Şimdi örgümüzde aynı şekilde birinci sırayla yapmış olduğumuz bu V'yi toplamda 4 kez 4 çarpı 4 artırmasıyla 16 artırmaya ulaşmış olacak. Ve ilik evlerimize dediğim gibi dikkat ediyoruz. Her 12 diş haroşa arayla da ilik evlerimizi açmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi örgümün başa kadar geldim, bakıyorum arka tarafındayım. İkinci ajurumun ikinci bölümünde yine birlikte artırmasını yaparak daha net anlaşılmasını istiyorum. Şimdi başa kadar terslerimi örüp geliyorum. Evet, ikinci artırma kısmımızı, ikincisinin ikinci artırma kısmını da yine sizlerle birlikte yapalım. Baştan 7 ilmek haroşamızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek düzüm ördüm. Bir önceki sırada artırmış olduğum ajurumun sağına ve soluna birer kez dolamamı yapıyorum. Ortada 3 ilmek düzüm örüyorum. Tekrar doluyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ilmek düzüm ördükten sonra doladım. Ortada 3 ilmek düzüm ördüm. Tekrar doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 ilmeği ördüm, doladım. 3 ilmek düz ördüm, doladım ve tekrardan diğer kolum için 19 ilmek kalmış olması gerekiyor düzlerimden. 19 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Doladım, 3 düz, doladım,
Doladıktan sonra da yine 12 düz ve 7 haroşa ile başa kadar sıramı tamamlamış oldum. Yedi ilmek haroşalık kısımdayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci V ajuruma da bu şekilde başlamış oldum. Şimdi bu ajurlarımızdan V şeklinde dörderden 4 kez oluşturup gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi yeleğimizin son durumuna bir bakalım. Son ilmeğimizi de yakalayalım şöyle. Toplamda 4 kez açılımdan sonra ve bunu 4 kez tekrarladıktan sonra gördüğünüz gibi 3 dişten oluşacak şekilde haroşa ördüm. Haroşalarımı örerken herhangi bir artırma yapmadım. 4 tane artırmam 4'er sıra bittikten sonra bütün ilmeklerimi 3 sıra haroşa düşecek şekilde örgümü ördüm. Şu an şişimde 206 ilmek var arkadaşlar. 4. haroşa sırama başlarken kollarımı ayırt etmem gereken sıraya başlıyorum aynı zamanda. Son ilmeğimi de düzelttim. Şimdi robamızı da bu sıramızla birlikte tamamlamış olacağız. Kollarımızı keseceğiz ve beden ayarlamasına, bedende model ayarlamasına başlayacağız. Şimdi baştan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. Tekrar bakıyorum arkadaşlar. Tekrar sayalım hatta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 ilmeğimi ördüm. Bu ortada bir ilmek gördüğünüz gibi düzümüz devam etmişti. Bu ilmek düzümü de ön bedeme dahil ediyorum ve 32 ilmeğimi önden örmüş oldum. Şimdi kollarım için toplamda yine aynı şekilde bu bir ilmeklik düzüme gelene kadar ortadaki ilmeklerimin hepsini keseceğim. Peki kaç ilmek var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43 ilmek. 43 ilmeğimin hepsini şimdi kesiyorum arkadaşlar. Bu kol ilmeklerim. Bir ilmek örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatarak birinci kolumuzu bedenimizden ayırmış oluyoruz. Ve şimdi arka bedenimize geçtik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arka bedenimiz için de toplamda 55 ilmek örmüş olduk. Şimdi diğer kolumuza başlıyoruz. Diğer kolumuz için 43 ilmeğimizi yeniden kesiyoruz. Ve kalan 32 ilmeğimizi örerek başa kadar ilerliyoruz. Böylelikle kollarımızı bedenimizden ayırdık. Burada şimdi model çalışması için detaylara değineceğiz arkadaşlar. Beden kısmımızdaki model çalışmalarımızı 8 ilmek ve katları veya 10 ilmek ve katları üzerinden kuracağımızdan dolayı bölünebilir bir sayı elde etmemiz gerekiyor. Bunun için de kol altında kaçar ilmek artırma yaparsak uygun bir şekilde bölünebilir bir sayı elde edeceğiz. Buna bakacağız. Buna göre kol altı artırmalarını yaparak geriye dönüşümüzü sağlamamız gerekiyor.
Diğer kolumuz için de 43 ilmeğimizi kestik ve geriye kalan 32 ilmeğimizde haroşalarımızı örerek başa kadar örgümüzde ilerliyoruz. Son haline bakalım örgümüzün. Kollarımızı çıkardık. Gördüğünüz gibi bedenimiz, robamız bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi küçük bir hesapla kol altına kaçar ilmek artırma yapacağız. Bunun ayarlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi matematiksel bir hesap yapalım. Şişimizde önlerimiz için toplamda 32 ilmek bıraktık. Sağ ve sol önümüz için 64 ilmek. Arka bedenimiz toplamda 55 ilmekti. Elimizde 119 ilmeğimiz var. Kenar patlarımız 7'şer ilmekten oluşmuştu. 7, 7, 14 bu sayıdan kenar patlarımızı çıkarıyoruz ve elimizde 105 ilmek var. Şimdi 110 ilmeği tamamladığımızda 10 ve katlarına ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Bunun için 5 ilmek, yani artı 5 ilmek artırdığımızda 110 ilmek olacak. Bir tarafımızı 10 ilmek artıracağım. Bir tarafımızı 3 ilmek artıracağım. Sağ tarafımızı 3 ilmek, sol tarafımızı 2 ilmek arttırdığımızda toplamda 5 ilmek artırmış oluyoruz. 110 ilmeğe ulaşacağız ve 110 ilmeğimizi de 10'a böldüğümüzde 11 tane model çalışması yapmak bir boy için yeterli olacaktır. Şimdi bunun ayarlamasını da yaptığımız zaman şöyle dönüşümüzü, hem artırmalarımızı sağlayalım hem dönüşümüzü sağlayalım örgümüzde. Dönüşümüz yine haroşa ilmeklerden oluşacak arkadaşlar. Kol altı kısmıma gelene kadar haroşalarımı örmeye devam ediyorum. Kol altına geldim arkadaşlar. 1, 2, 3 ilmek artırmamı yaptım. Şimdi 55 ilmeklik arka bedendeki haroşalarımı örüyorum. Diğer kol altımıza geldiğimizde burada da 2 ilmek artırma yapıyorum ve şişimdeki ilmek sayımı model kurulumu için 110 ilmeğe tamamlamış oldum. 5 artırma yaptırdım. Toplamda şişimde kenar patlarımızda saydığımızda 124 ilmeğe ulaşmış olduk. Ama model çalışması için kenar patlarımızı dahil etmediğimizden dolayı 14 ilmeğimizi eksik tutarak hesabımızı yapmış olduk. Şimdi tekrar ön yüze döndüğümüzde her 10 ilmek üzerinde model çalışacağız. Evet arkadaşlar, başa kadar şimdi artırmalarımızı yaptık geldik. Model çalışmasına başlamamız gerekiyor. Yalnız model çalışmasına başlamadan önce bu sırada sadece ilmeklerimizi bir sıraya mahsus olmak üzere 7 ilmek patımı ördükten sonra ön yüzden düz, arka yüzden ters örerek geleceğim. Bunun sebebi ise model çalışmamızı yaparken hem kesme işlemlerimiz olacak hem dolama işlemlerimiz olacak. Kol altındaki artırmalarımıza denk geldiği zaman kollarımızın tam altındaki hizadaki ilmeklerin daha düzgün durmasını sağlamak. Şimdi ilmeklerimi ön yüzden düz, arka yüzden ters örüyorum. Kenar patlarımdaki 7'şer ilmeklerime dikkat ediyorum. Ve model çalışmamıza bu sıramızdan sonra devam edeceğiz, başlayacağız. Yalnız bu sadece robamız bitip de
model çalışması yapacağımız kısma başlarken yaptığımız bir şey. Daha sonraki model çalışmalarında böyle bir uygulama yapmayacağız. Çünkü çaprazlama her 3 modelden sonra modellerimizin yerini değiştirerek devam edeceğiz. Evet. Bir sıra düz, arka yüzden de bir sıra tersimizi ördüğümüze göre artık modelimizi kurabiliriz dikkatli bir şekilde. Kenar ilmeğimiz olan 7 ilmek haroşamızı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10. Bu 10 ilmek üzerinde model çalışması yapacağım. 4 ilmek sağda düz, 4 ilmek solda düz, 2 ilmek ortada ajurlarımızın ortası olacak. Yalnız arkadaşlar ortada dolama yapacağımız için bu kesmeleri artırdığımız ilmekleri düşürmemiz gerekiyor. 2 ilmek düzümü örüyorum. 3. ve 4. ilmeklerimi birlikte alarak bir kesme yapıyorum. Yerlerini değiştirdim düzgün düşsün diye ve ikisini birlikte alarak kestim. Bu kestiğim ilmeğin yerine gelmesi için bir kez doladım. Ortada 2 ilmek düz ördüm. Tekrar doladım ve şimdi tekrardan sağa doğru 2 ilmeğimi sola doğru 2 ilmeğimi birlikte alıyorum ve geriye kalan 2 düzümü örerek arkadaşlar birinci model çalışmamı tamamlamış oldum. Hem kestim hem arttırdım. Ajur çalışması yapmış oldum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek haroşalarımı ördüm. Tekrardan 10 ilmek üzerinde 2 düzümü ördüm. 2 düzüm için ilmeklerimin yerini değiştirdim. Kesmem düzgün düşsün diye ikisini birlikte aldım. Doladım. 2 düz ördüm. Doladım. Yine sola yatık bir şekilde kestim ve kalan 2 ilmeğimi de düz örerek ikinci modelimi çalıştım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek haroşa ördüm. Tekrar 2 düz 2 ilmeği birlikte alarak keselim. Yerlerini değiştirerek kestim. Doladım. 2 düz. Doladım. Yine sola dönük bir şekilde kestim. 2 düz. Ve tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek haroşamı ördüm. Tekrar 2 düz 2 ilmeğin yerini değiştirerek kesiyorum. Kestim. Doladım. 2 düz. Doladım. Sola doğru 2 ilmeği birlikte aldım. Ve 2 düz örerek tamamladım. Şimdi 10 ilmek haroşa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 düz. Bakın tam kol altına geldi kesme işlemimiz. 2 ilmeğimizin yerini değiştirerek kesiyorum. Doluyorum. 2 düz. Doluyorum. Sola doğru kesiyorum. Ve 2 düz ile 10 ilmeğimi tamamlıyorum. Şimdi tekrardan 10 ilmek haroşa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve tekrardan 10 ilmek düzüm için son model çalışmamı yapıyorum. 2 düz. 2 ilmeğimin yerini değiştirdim. Kestim, doladım. 2 düz, doladım. Sola doğru kestim. 2 düz ve 7 haroşa. Dönüyorum örgümde. 7 haroşa kenar patım için 10 ilmek ters model çalıştığım kısım. On ilmek tersimden sonra 10 ilmek haroşa tekniği uyguluyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 10 ters. Ve 10 ilmek haroşa. Bu şekilde 10 ters 10 ilmek haroşa olarak başa gidelim ve kenar patımızı 7 ilmek haroşa ile sıramızı tamamlayalım. Evet, başa kadar geldik. İkinci modelimizi çalışalım yine birlikte. Yedi ilmek haroşamı kenar patım için örüyorum. Şimdi modelimiz kısmen ortaya çıktı. Haroşalarımızın yeri belli oldu. 10'ar ilmek model çalışacağımız kısımlar belli olmuş oldu arkadaşlar. Yapacağımız işlem çok kolay. Yalnız ipimiz şu şekilde dolanmış, düzeltelim. Şimdi bu kez baştan bir ilmek düzüm örüyorum. Takip eden sırada 2 adet düzüm var. Bu düzlerimi çaprazlama yerlerini değiştiriyorum. Keserken düzgün düşsün diye ve ikisini birlikte alarak kesiyorum. Kestikten sonra doluyorum. Bu kez ortada kestikten sonra doluyorum. Doladıktan sonra arkadaşlar şu ortadaki 2 ilmeği takip etmemiz gerekiyor. Yani 2 düzümüz bizim sabit ilmeklerimiz, kenarlarında artırma yapmış olduğumuz için bir önceki sırada 2 kez düz örmüştük. Bu kez ortada 4 kez düz örmemiz gerekiyor. 4 düzümü ördükten sonra doluyorum. Sola doğru yatık bir şekilde yeniden kesmemi yapıyorum ve bir düzüm örüyorum. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Şimdi 10 ilmek haroşamı örüyorum. Bir kez daha model çalışmasını paylaşacağım sizlerle. Bakın. Ortada 10 tane düzümüz var. Bu 10 düzümüzün ikinci model çalışmasında birini düz örüyorum. 2 tane düzümü çaprazlama yerlerini değiştiriyorum. Soldakini sağa doğru üstten alarak ikisini birlikte kesiyorum ki şuradaki kesmem düzgün düşsün. Doluyorum, 4 düz örüyorum. Doluyorum, sola doğru kesiyorum ve bir adet düz örüyorum. 10 tane haroşamı örüyorum. Bir düz, bir kes, bir dola, 4 düz, bir dola, bir kes ve bir düz. Şimdi modelimizi ikinci sırasında da bu şekilde çalışalım.
Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi ikinci model çalışmamızı da tamamlamış olduk. Şimdi V'mizi oluşturmak için üçüncü ve son model çalışmamıza başlayacağız ve tekrardan başa döneceğiz. Şimdi 7 ilmek haroşalarımı ördükten sonra bakıyorum, bu kez ilmeklerimin hiç düz örmeden direkt yerlerini değiştiriyorum ve bir kesme yapıyorum. Doluyorum. Bu kez ortada 6 ilmek düz örmem gereken yerimiz kaldı. 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Doluyorum ve sola doğru kesme işlemimi yaparak V'min sonuncusunu yapmış oldum bu sıra için. Şimdi arada 10 ilmek haroşamızı örüyorum. Tekrardan model çalışması yapmam gereken yerdeyim. İlk önce kesmemi yapıyorum. Doladım, 6 düz. Doladım ve kestim. Ve 10 ilmek haroşamı öreceğim. Bu şekilde başa kadar ilerleyip arka tarafta ilmeğimizin geliş yönüne göre 10 ters 10 haroşa şeklinde gelelim ve tekrar ikinci model çalışmasına başlayalım. Evet, şöyle bir yeleğimizin açılımına bakalım. Gördüğünüz gibi V'lerimizi birinci kısmını tamamlamış olduk. Şimdi buraya kadar yapmış olduğumuz işlemi iki kez daha aynı şekilde tekrarlayacağız. Bu V'lerimizden toplamda 4 tane oluşacak arkadaşlar. Bu birincisiydi. 3 tane oluşacak arkadaşlar. Özür diliyorum. Bu V'lerimizden toplamda 3 tane oluşacak. Birincisini yaptık. 2 ve 3. çalışmasını yapacağız. Sonra çaprazlama model yerlerimizi değiştireceğiz. Şimdi baştan 7 ilmek haroşamı örüyorum. Birinci başlangıç sırasını yine birlikte yapalım. Daha sonra ikisini de tamamlayıp gelmek istiyorum. İlk örgümüzde ne yapmıştık arkadaşlar? Birinci sıramızda ilk önce 2 düzümüzü örmüştük hatırlarsanız. Daha sonra 2 düzümüz için ilmeklerimizin yerlerini değiştirerek bir kesme yapmıştık. Daha sonra doladık. Ortada 2 düz doladık. Sola doğru kestik ve 2 düzle birinci çalışmamızı yapmıştık. Aynısından tekrardan yapıyoruz. Yani şu V'ye kadar olan kısmı 2 kez daha tekrarlayalım. Birinci V'mizi oluşturduk. İkinci V ve üçüncü V'mizi oluşturup gelelim. Daha sonra ilmek yerlerimizin çaprazını da birlikte yaparak yeleğimizin finale doğru götürelim. Evet arkadaşlar. Şu an birinci model kısmımızı tamamlamış olduk. Ajurlu çalışmamızın haroşalarımız devam etti örgümüzde gördüğünüz gibi. Ve robamızın birinci kısmındaki model çalışmamızın şimdi ikinci kısmına doğru geçişimizi yapacağız. Arkadaşlar baştan 7 ilmek haroşamı örüyorum. 10 ilmekte modelimin üstündeki haroşalarımı öreceğim ve baştan aslında 17 ilmek örmemiz gerekiyor. Artık bu 10 ilmeklik kısım haroşa olarak devam edecek ikinci modelimiz boyunca. Haroşalarımı 17 ilmek olarak baştan ördüm. Yan patım da dahil olmak üzere. Şimdi bu 10 ilmeklik haroşa kısmımıza model uygulayacağımız yere geldik. Baştan 1 ve 2. ilmeğimi düz örüyorum. 3 ve 4. ilmeklerimizin yerlerini değiştirerek kesiyorum ve doluyorum. Ortada 2 ilmek düzümü örüyorum, doluyorum. Takip eden 2 ilmeğimi birlikte alıyorum ve 2 ilmek düz ile bu 10 ilmekteki model çalışmamı yapıyorum.
Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeklik haroşamı ördükten sonra 1, 2 düz. 2 ilmeğin yerini değiştirerek kesme yapıyorum. Doluyorum, 2 düz. Doluyorum, kesiyorum, 2 düz. Yani şuradaki modeli haroşalarımın olduğu kısma, haroşalarımı ise model kısmının altına uygulayarak ikinci model çalışmamızda çaprazlayacağız ve her 3 tane V'mizden oluştuğunda üst üste bu çaprazlamalara devam edeceğiz arkadaşlar. Yeleğimizin boyu oluşana kadar. Şimdi ben hem yeleğimizin boyunu oluşturacağım ve toplamda kaç tane model çalıştığımı sizlerle paylaşacağım. Bu arada 1, 2, 3. ilikebimi açtım ve 4. ilikebim için 5 sıra daha örmüş oldum. Dikkat ederek örgümüzü sonlandıralım. Evet arkadaşlar, yeleğimizi tamamladık. Toplamda üçlü modelimizden, ajurlu modelimizden 3 kez çalışmamız yeleğimizin boyu için yeterli oldu arkadaşlar. Ve toplamda 12 diş haroşa arayla 5 kez de ilikebimizi açtık. Ve böylelikle yeleğimizin finaline ulaşmış olduk. Toplamda model çalışmam bitince 4 sıradan oluşacak şekilde haroşalarımı ördüm ve 5. sırada kesme işlemi yaparak sonlandırmış oldum. Arka kısımdan görünümümüzü de yine paylaşalım sizlerle. Gördüğünüz gibi yeleğimizin arka tarafından görünümü de bu şekilde. Yeni anlatımlarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.